1945 doğumlu, Unkapanı'nda doğup büyüyen ve babamın ismi rahmetli Hacı Resul Sevimlikurt, annem Kadriye Sevimlikurt. Kökenimiz Osmanlı'da 120-130 sene evvel Medine'den gelmeyiz. Unkapanı'da 3 katlı evde büyüdük. 7 kardeşiz. Ben ortalarındayım şöyle. 2 ablam var, 2 abim var, 2 de kardeşim var. 6 olduğuna göre ben ortada 7.'siyim. Rahmetlik babam da beni fazla da severdi. Herhalde orta olduğum için desem. Bu hem espri hem de yerinde bir konuşma olur. Çocukluğumuz bu Unkapanı'nda 54. okul denilen Katip Çelebi'de okudum. Ondan sonra Gelenbebe Ortaokulu'na gittim. Oradan da 1960'ta yeni açılan Draman'da ilk İmam Hatip Okulu, oraya kaydoldum. Çeşitli yerlerde çalıştım. Mesela marangoz oyma sanatım vardır. Ama çoğu olarak fenli gözlükçülükte iştigal ettim. Onda da yani kendi dükkanım başarılarla, kendi kapasitemde hem müşterilerime hem de bilinçli olarak katarak, şaşılık, göz tansiyonunda bunları hem inceleyerek hem de doktorlardan bilgi alarak kendi çapımda ilerletmiş oldum. Efendime söyleyeyim, bizim çocukluğumuz Unkapanı'nda anneannemler, bütün Seyitler, Siirtler vefadaydı. Unkapanı'nın arası aşağı yukarı 500 metrelik bir mesafede var veya yok. Oraya giderdik. Dedem Ammo Taha derlerdi. Yani Tahir, Ammo amca demek. 1880 doğumlu, Yemen'e gitmiş Atatürk zamanında beraber. Hep İngilizleri yendik dediği Kutbul Amera Harbi. Onları perişan ettik diye o. Ve çok güzel takva, imanlı insan olduğu için dayımların isimlerini de halife isimlerini koymuş. Osman, Ömer, Ali, Ebu Bekir. Kendisi çok saygınlı, çok hürmet gören bir insandı. Arapça ve Kürtçe konuşurdu. Hem beyitlerle anlatırlardı. O Vefa Bocacısı'nın altında tarihi bir büyük çeşme vardı. Orada ben hayal meyal hatırlıyorum. Annemler de anlatıyor. Tabii 1952'de vefat etti. Ben demek o zaman 7 yaşındaydım. 7-8. Kendisi eli açık, cömert. Hala orada bakkal dükkanı olan o dükkan bize ait. Ev hala duruyor. Onun yol üstünde de Samra teyzem vardı. Hafız, Kur'an-ı Kerim öğretiyordu. Biz bu İstanbul'un nüfusu 8-9 diye duyuyorduk. İlkokul 3'e gittiğimde abimden duydum. Hürriyet gazetesinde Topkapı'ya kurtlar indi lafını da duydum. Bahçeli evler, şirin evler, Bayrampaşa, o bu hiç daha bir şey yok ortada. Bomboş. Çekmece'ye et almaya gidilirdi. Market yok, televizyon yok, telefon yok. Fazla zengin olanlarda harcayacak yer de yok. Yani nereye harcayacak? El ayak akşamüstü olunca çekilirdi. Çünkü böyle bir telefonlaşma, haberleşme, bir yerden bir... Yalnız radyo mahallede 1-2 kişi de vardı. Bizde de vardı. Bunlardan haber birbirimizden alır görüşürdük. Hatta Unkapanı'nda çok defa araba yokluğundan o caddede şu andaki Unkapan Manifaturacılar Çarşısı'nda ve aşağılarda yollarda oynadığımızı hatırlıyorum. Yok, araba da geçmiyordu. İstanbul sakindi. Kömür iskelesi vardı Unkapan köprünün, Atatürk Köprü'nün ayağında. Palamut çıkardı. Çifti 25 kuruş, 20 kuruş, yani 10 kuruş. Ve bizim zamanımızda
bu evler yıkılıp yapılmaya başlıyor lafını duymuştuk. Herkesin kendi ahşap evleri vardı. Karpuz kiloyla değildi. Küçük boy, büyük boy, orta boy diye satın alınırdı. Akşama doğru kapıya ekmekçi diye ekmek gelirdi. Kendi arabasından veyahut da el arabasından veyahut da yoğurtçu gelirdi, şıngır şıngır yoğurtçu diye seslenirdi. Efendime söyleyeyim, sulu armut, güzel meyve diye meyvacılar gelirdi. Market yok. Öyle büyük bakkal yok. Bakkallar ufacık. Bakkal bir 30-40 kiloluk şekeri bir ayda zor tüketirdi. Alan yok. Nüfus yok. Tenha. İnsanlar saygılı. Annemiz babamız aman bak sakın ha komşulardan şikayet duymayacağım. Bakkala zaten gönderir. Bakkala gönderdiği zaman hemen gideceksiniz. Biz de onları dinlerdik. Hatta komşumuzun o günkü 40-50 yaşında işten gelinlerin koşardık, elinden yükünü alırdık. Neden? Babama İzzet veya Mustafa veya oğlun Kadir ne iyi desinler diye. Aslı bu. Aman babam gene tekrar sakın ha. Bir de büyük dut ağacımız vardı. Hiçbir çocuğu sakın kovmayacaksınız. Komşulara duttan toplayıp o yaşlara da verin. Sakın duymayayım. O dut bizim değil. Allah onu bize verdi. Çok böyle devasal bir dut. 5-6 metre gövdeden sonra 4-5 apartmanı kaplayacak. O da öyle bir dut ağacı hiç ben görmedim. İri iri lezzetliydi. Kuyumuz vardı, su veriyorduk. Şebeke daha bağlanmamıştı. Sonradan ben çocukken hatırlıyorum 3. 4. sınıftayken Unkapanı bölgesi bilhassa Kastamonu İneboluların otobüslerin kalktığı yer Seydişehir, Bozkurt diye oradan kalkardı. Taksim'den sonra toprak yoldu. İstanbul'un sokakları parkeydi bizim oynadığımız zaman. Sonradan bu asfalt yol yapıldı Taksim'den Unkapanı'na kadar. Topraklık içindeydi. Evler, haneler, efendime söyleyeyim. Enteresan, yumurta tabut denirdi. Yumurta şöyle 3 metre uzunluğunda içine saman doldurulup köylerden gelirdi. Belki tuhafınıza gidecek. Yumurta almak için yumurtacının bir lambası vardı. Benim yaşımdakiler bilir. O yumurtalarda niye alırlardı eline? İçine bakarlardı. Niye bakarlardı? Acaba içinde civciv var mı, bayat mı? Onu görürse kenara koyardı. Hep ışıkla alırdık o yumurtaları. Koyardı kenara, bakardı. Dediğim gibi yoğurtçu gelirdi. Ete çekmeceye giderlerdi. Öyle fazla israf, giyim şeyi yoktu. Bayram geleceği zaman yamalılar veyahut da elbiseler 3-4 ay evvelinden askıya asılır. Önümüzde bayram geliyor, onu giyeceğiz. O bir zevk, o bir neşe, o bir umut, o bir güzellik. Nasıl anlatılır? Hani her şeyin bir karşılığı var ama sevginin karşılığı sevgi. Orada bir sevgi, bir muhabbet var. Bir güzel koku vardı. Hani böyle onun dedikodusunu yapayım, bunu hasetli yapayım. Şimdi insanlara yani belki kızacaklar. Arabayı beğenmiyorlar. Evladını beğenmiyor. Komşunu beğenmiyor. Giyimini beğenmiyor. Ya bir giyerdik. Bunun hani bir yazlığı, kışlığı falan o kadar bolluk yoktu. Şimdi bizim çocuklar ya hep aynı şeyi giyiyor derler. Şimdi bir şey beğenilmiyor. Halbuki kanaat ve şükür insanı mutluluğa getiren budur. Allah beni 10 liralık yazmış, onu da 1000 liralık hesabına yazmış. Hani biz bunları görüyorduk. Böyle bir şeyin derdinde, peşinde değildik. Efendime söyleyeyim. Kardeşlerle aramızda tabii 5 erkek itişir kakışırdık. Anneme hayret ediyorum rahmetlik. Hem astımı vardı hem kulağı. Bir tek şunu derdi.
Şşt, doğru durun. Ne yapıyorsunuz? Benim bir ufağım ismi Eşref. Onun ismi Kadir. Kadir iktisat okudu. Eşref Türkoloji. Eşref 7 aylık dünyaya geldiği için ona annem şşt 7 aylık sen de dur derdi. Yani komşuluklar güzeldi, insanlar güzeldi, el ayak çekilirdi. Efendime söyleyeyim bet bereket vardı. Bir portakalın lezzeti vardı, bir tavuğun lezzeti vardı. Ben 10 yaşında diyordum ki büyüyünce zengin olduğum zaman inşallah her gün tavuk yiyeceğim. Şimdi tavuk yesen de bakıyorsun hiçbir şeyde bir haz ve tat yok. Yoğurdunda da yok, tavuğunda da yok. Bu nedendir? Bunun şeylerini daha güzel bilirler büyüklerimiz, imal edenler. Efendime söyleyeyim, komşumuz rahmetlik olmuştu. Bizde radyo vardı. Rahmetlik babam döndü. İzzet dedi, ne yapıyorsun? Radyoyu nasıl açarsın? Daha vefat edeli 40 gün olmadı. Ya 32 gün ya 33 gündü. Bakın hemen utandım. İnanın çok önemli bir şey anlatacağım. Fatih'te tramvaya bindim. Yaşım 8 veya 9. Babamın yanındayım rahmetlik. Birisi bindi. İyi hatırlıyorum. Şapkalı, kasketli, foteli, hayal meyal. Çocuğum cama kendimden bakıyorum. Tramvay ön tarafı 10 kuruşsa arka taraf 7 kuruş mu 5 kuruş mu? Delikli 100 paralar 2,5 vardı. Rahmetlik babam eğildi. Oğlum dedi, bak amcan önden bindi, ayağa kalkacaktın dedi, yer göstereceksin. Bir baktım tramvay bomboş. Edep ve hayamdan ya baba tramvay bomboş otursun diyemedim. Neden babam bana bunu dedi diye kıpkırmızı oldum. Üzüldüm. Yani istemezdik laf gelsin. Neden böyle yaptı? Üzüldüm böyle. Ama dedi biraz sonra üzülme dedi. Yani bunu böyle yap dedi. O belki senin oturduğun yere oturmaz ama bir ayağa kalkıp büyük dedi, hürmet edeceksin. Yani bakın saygıyı görüyor musun? Şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Ben şimdi ev yapılana kadar Kayaşehir'e taşındım. Şunu diyemem. Bu gençler şimdi saygı yok, yol vermiyor. Bunu diyemem. Neden? Gençler yorgun. Gençler üzgün. Gençler problemli. İnanın bir hafta evvel 20-25 yaşında sarış amca gel dedi. Yok otur dedim. Ben bile yol veriyorum. Oturma müsaade veriyorum. Kızım sen de yorgunsun dedim. Biraz sonra baktım kız otobüste içi geçmiş uyuyor. Sabahın 6'sında uyanıyorlar, 7'sinde uyanıyorlar. Bunu demek biraz dışı olur, hata olur. Nasıl diyebilirim? Gençlerin şimdi eskiden yarışa 1000 kişi koşuyorsa şimdi 1 milyon kişi koşuyor. Yarış oldu. Hayat şartları zor. Allah gençlerimize yardım etsin. Yani tahsil yapıp da iş bulamayan çok, efendime söyleyeyim geçim derdi çoğaldı. Evlenemiyorlar. Kiralar çok. Ben bunu siyasi falan bir şey demiyorum. Kimse de ben zaten futbolla siyasi çekim ne yapmam. Haklılar. Yani şunu demek istiyorum. Geçen gün arkadaş dedim ki bu bizim Kayabaşı'ndan Eminönü Aksaray 1,5 saat, 1 saat 40 dakika, 35 dakika çekiyor. Bu bizlerin bu koltuğa oturduğumuz zaman son durağa kadar oturma hakkımız yok. Niye dedi? Ama dedim 1,5 saatlik yol. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? 3 sene evvel Bursa-İstanbul yolunu kısalttık dedi 1,5 saat. Demek ben her gün Bursa'dan İstanbul'a gidip geliyorum. Birine de vermem lazım. Kim olursa olsun bakıyorum yorgun. Dün akşam da verdim. Kadıncağız ayağını yapıyordu. Belli bir ayağını alıyor. Körüklü otobüsteydik. Gel kardeş dedim. Amca ineceğim mi? Yalan da söylemekte. İneceğim. Zaten ineceğim. Ama 5-6 durak sonra olsun. O da dua etti. Yani bunlar ayrı bir insanın hassasiyeti, duygusal bir görüşleridir. Şimdi biz
yaşam şeyimize geçtik. Kardeşlerle böyle fazla yedek çorap yok. Fazla giyim yok. Yani birer tane varsa var. Bazen münakaşa ederdik. Ya sen benim çorabımı aldın, ben senin çorabı. Ama bunun yanında ruh vardı, güzellik vardı, sevgi vardı, muhabbet vardı. Taş kömürü, kalorifer yok, bir şey yok. Arabayla at arabasından taş kömürü komşulara gelince aman Allah'ım biz o taş kömürü bir tonu yarım saatte patır 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 doldur taşırdık. Bize 25 kuruş 30 kuruş para verirlerdi. Ama elimiz yüzümüz simsiyah olurdu ayrı. Onun da bir güzelliği vardı. Çelik çomakta sopayla alıp havada vuruyorsun. O da bir ustalık ister. Çelik çomak dediğin o. İleride hedef neyse oraya kim yakın düşürürse 1 puan alırdı. Kilden gemi yapardık. Kilden araba yapardık. Bu Hacı Hasan tarafında Unkapanı'nın arkasında sarı toprak vardı. Onlarla oynardık. Bir de sapan. Babamız onu yasakladı rahmet. O cam kırar, birini öldürür, sakat bırakır diye. Şöyle V şeklinde sapanlar vardı. Çember vardı. Nereden bulursak o demir şeyleri onları çevire çevire giderdik. Efendime söyleyeyim. O bizim bulunduğumuz mesela komşunun kiminde incir ağacı vardı. Bizde dut vardı. Aşağıdakilerde böyle çeşitli şimdi meyveler olurdu. Bayağı bu İstanbul'un içerisinde mesela abimler daha yaşlı Mecidiyeköy olduğu gibi dutluk diyordu. Rahmetlik babamlarla gidermiş. Ben onu hatırlamıyorum. Bu ağacı tutuyorsun. Bu ağaç senin. Akşama kadar buna 5 lira vereceksin. Bu ağacın dutunu yiyeceksin. Orada oturup yiyorsun. Mecidiyeköy'ün ismi dutluktu. Kanlıca yoğurdu vardı. Dediğim gibi Çekmece ete gidiliyordu. Efendim tabii bunun dışında yani insanların çok çeşit yemekle böyle bir şey sorunu yoktu. Çünkü lezzet vardı, kalite vardı, hile yoktu. Ette bir koku vardı, tavukta bir koku vardı. Ben iyi biliyorum o armutlar, o affedersiniz o mandalinalar, o portakallar, o karpuzlar şimdi kabakları çevir şey yapıyorlarmış, aşılıyorlarmış, karpuz oluyormuş. Hakikaten karpuz kokuyor. Yani tüketim hal Unkapanı'ndaydı. Oraya Yalova'dan, Çınarcık'tan mavlalarla bir gün evvelinden çıkar, motorlarla yanaşırlar. Karpuz, fasulye, Yalova'dan, Gemlik'ten hale boşaltılıp halde de satılırdı. Satılırdı ama şimdi o günkü o meyve dolapta yok. Günlerce durur, bozulmazdı. Buzdolabı yoktu, tel dolabı vardı. Tel dolabı böcek, fare affedersiniz gelmesin diye tel dolabına konurdu. Yemekler ekşimesin diye bakır tabaklar vardı. Sonra plastikler çıktı. Rahmetlik annem bize yemek yapacak. 2'de 3'te mangalı yakıyordu. İyi hatırlıyorum. Saat 5'e doğru o fasulye, nohut pişiyordu. Ama onun kokusu harareti. Şimdi hani ev yemekleri diyorlar da. Ondan sonra iyi hatırlıyorum. Hot gaz ocağı çıktı. İsmini de biliyorum. Hot. Hep mangalda olurdu. Çamaşır makinesi yoktu, buzdolabı yoktu, televizyon yoktu, cep telefonu yoktu. Efendime söyleyeyim, çeşit çeşit böyle giyimler yoktu. O hot gaz ocağı çıkınca gaz haznesi vardı. O bazen alevlenirdi. Bizim o çıkmadan evvel Olympus hala bende vardır. Sarışın ayaklı gaz ocağı vardı. Pompalarsın. Bir de onun iğnesi vardı. Hafiflerdi. İğneyi getirirdik o memenin ucuna, batırırdık. Tekrardan kirlenen boru açılır, hızla yanardı. Hızlanırdı yani. Yani hepsi
Çok böyle değişik, güzel bir şey. Yani iptidai değil de keşke o günler, o saygılar, o hürmetler, o lezzetler olsa. Hani şimdi bakıyorsunuz bir evin kapısı ya, bir evin, bir dairenin kapısı bir servet. Her şey böyle çeşitli değildi. Ayakkabısı, gömleği neyse bir çeşitti. Şimdi 150 bin liraya da ayakkabı var. Dün misafir geldi bana, ayakkabısına baktım. Kaç para dedim? 2500 dedi. Çok değil mi dedim, sen niye buna bu kadar parayı verdin? Doğru dedi. Bu eski lafta 2,5 milyar. Şimdiki şeyde. Hani giyimler azdı, yemekler azdı, saygılar fazlaydı, öğretmenler aman müfettiş gelecek diye ne korkardık. Aman öğretmenlerimize ne saygı duyardık, hocalarımıza ne saygı duyardık. Ramazan geldiği zaman o Unkapan Katip Çelebi orada kandiller yandı diye bağırdık, millet orucunu bozardı. Ben küçükken rahmetlik babam Fatih Camii'ne getirirdi. Bayram namazında aman Allah'ım top atılırdı. Askeriye vardı, o müftülüğün binasında asker vardı. Bam, o camlar zangır zangır sallanırdı. Dışarı çıkarsın, kimi şeker verir, şekerciler vardı, beyaz giyimliler. Efendime söyleyeyim. O topların patlaması, çocuktum, gene korkuyordum. Allah rahmet etsin, beni böyle 7, 8, 10 yaşlarında başlattı. Böyle namaza getirir, gösterirdi. Bu böyle. Edirne Kapı'nın çıkışına geldik. Namazdan sonra orada hoparlörle namazdan yarım saat sonra yürüye yürüye gidiyorduk. Vesait ulaşım da yoktu. Orada hep dua olurdu. Aşağıda kahve vardı, o çıkış kapısında. Tam büyük böyle bir gürz top dururdu. Ücü demirdi. O ne zamandan beri yok. Sordum. Vallahi aldılar mı diyor. Bilmiyoruz diyorlar. Tam Edirne Kapı'dan çıkıyorsun. Bayrampaşa mezarlığı geliyor. 4 yol ağzı. Mihrimah Sultan'ın karşısına düşüyor. Efendime söyleyeyim. İstanbul'da da onun aşağısında, bu Balat tarafında çok kilise var. 80 tane kilise oldu söyleniyor ama İstanbul içi mi dışı mı onu bilmem. Dışarıları da olabilir. Oturduğumuz ev 3 katlıydı. Odaları çok büyük değil. Bahçe vardı. Bahçemizde kuyu vardı. Kuyuya ben, abim o bakır veya alüminyonu salardık aşağıya. Yarım saat 45 dakika buz gibi olurdu. Eğer fazla kalırsa o kadar soğuktu ki hemen hemen herkeste kuyu vardı gibiydi. O acılaştırmaya döndürüyordu ne hikmetse. Onu anlayamıyorduk. Soğuktu. Efendime söyleyeyim. Bahçemiz büyük değildi. Bahçede büyük olmasa da yani tavuk, civciv besliyorduk. Çok güzeldi. Yumurta gıt 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 gıdak yumurtayı alıyorduk. Dut ağacının dibinde. Efendime söyleyeyim. Rahmetlik babam Camialtı Tersanesi'nde çalıştı. Denizcilik Bankası. Unkapan'dan yürüye yürüye Unkapan Köprüsü'nü geçiyor. Şişhane'den aşağıya Kasımpaşa, oradan da 10 dakika Cibali'ye vapur çalışırdı. Gene vardı. Onu kaçırdığı zaman veya erken çıkıp yol yürüyerek geldiği günleri çok iyi biliyorum. Allah rahmet etsin. Dediğim gibi bu mahalleye kaşar peynirci mesela adam yapmış bir şeyin içerisinde, kutuların içerisinde böyle ekmeğin kokusu gelirdi. Küçük pazardaki ekmeğin fırın ismi Taş Fırındı. İnan Allah'a o ekmeğin kokusu uzaktan böyle sizi bir rahavet, bir mis gibiydi ya. O kadar lezzetli, o kadar güzeldi.
Kardeşlerle otururduk evin içinde, sordunuz. Böyle yer soframız tahtadan. Bir de rahmetli babamdan kalma sini vardı. O sonra yetmedi. O lemeklerden koyarlardı annem. Bir de bereket vardı. Ekmek güzel, yapan güzel, yemekler helal, haram yok, ah yok. Yani bu çok mühim. Bir insan nasıl sabah namazında bir rüzgar çıkıyor, o kısa sürede onda sıhhat ve bereket var. Anne bereketli, para helal, kardeşler güzel, ah yok, haram yok, faiz yok, şey yok içinde. Alın teri var. Alın terinli olan, şimdi sizin abdest olarak böyle bir şeyi yediniz başka, bir de böyle almışsınız adama 10 bin liralık bir takım elbise, ikisini vermişsin, 8'ini vermişsin. O elbise seni sıkar. Sıkması lazım bana kalırsa. Adamın hakkını vermedin. Pahalı satıyorsa almayacaktı. Yani evde o yemeği yerdik. Yalnız böyle çorba ekseriye, öyle peynir, şimdi kaç çeşit peynir var? Dil peyniri, telli peynir, telsiz peynir, urma peynir, az yağlı, çok yağlı. Bu light'lar şimdi moda oldu. Light demek bizim zamanımızda hiç para etmeyen. En ucuz şey bugünkü light'lar kral oldu. Zaten her şey değişti ya. Belki güleceksiniz, affedersiniz. Sosyetede ismi alerji değil mi? Garip muhite gelirsen özür dilerim ismi uyuz oluyor. Yani çok değişti. Hatta özür dilerim imansız derlerdi. Peynir 15 kuruş yağsız, 25 kuruş yağlı, 35 kuruş tam yağlı. İmansız derlerdi. Çok özür dilerim. Yani şeyi yok. Şimdi bakıyorum onlar hep kral olmuş. Light diye geçiyor. Ya onun neresi light? Yoğurtta da böyleydi. Ondan sonra pazar günleri çay olurdu, zeytin olurdu, peynir olurdu. Nüfus kalabalık. Bir rahmetlik babam çalışıyor. Allah rahmet etsin. Sonradan büyük abimler devreye girdi. Ondan sonra okuduk, ettik. Fakat bu bizim yaşadığımız evler hep ahşap. Sonradan duyduk 58-60 yılından başladılar konaklar. Ya dediler yıkılıyor, böyle kat kat oluyor. Herkes bir yerden daire alıyor. Tamam Beyoğlu Şişli tarafında apartman var ama genel olarak o tarihlerde başladı. Hatta Unkapanı'da o tam Medipol Hastanesi arkasında çok güzel bir konak vardı. Yani ona ağlayacağım gelir. Yıkıldı o, yapılacak bir sanat dili o. Evin içerisinde zaten okul bahçesi yakındı. Topu da seviyorduk. Ondan sordunuz. Çıkardık top oynardık. Böyle gel eve karnın acıktı falan yok. Su içmeye eve giderdik gelirdik. Anneannemizin evi Vefa'da olduğu için Ebul Vefa Hazretleri cami yoktu. O tarihçesi de var. Ebul Vefa'nın etrafında oyun oynardık. Unkapanı'nda Katip Çelebi'nin bahçesi bizim evimizden yan yana. O bahçede oynardık. Küçükken de annem rahmetlik amcamın gelini Düzce olduğu için Düzce'de, o Melen Deresi'nde de çok yüzmüştüm. Mandalarla affedersiniz. O hep her yaz oraya giderdik. Başka şey yok. Bir de herkes, rahmetlik bizim büyükler, Bursa'ya çekirgeye giderlerdi. Tuzla'ya gidilirdi, içmelerin suyu iyi gelir diye. Bize orası bir diyar gelirdi. Orada 3-4 gün kalacaksın çadırlarla. Yazdığımız oydu. Evler ekseriye 2 katlı, 3 katlı ama hepsi ahşap. Öyle modern banyosu, modern tuvaleti olmayan evler. İptidai yapılmış, alaturka.
Alafranga hiç yok. Tadilat yaparsak seviniyorduk. Aa bak efendim sıcak soğuk su yok. Neyle olacak sıcak soğuk su? Kalorifer yok, şey yok. Doğalgaz yok. Efendim ya odun ya da taş kömürü. İşte o Zonguldak taş kömürü büyük. O rahmetlik babam büyüklerinden getirirdi. O kızdığı zaman akşam 7'de asak sabaha kadar nar gibiydi. Yetiyordu. O dünyada bir numaralı kömürdür. Onda da çok kişi Allah rahmet etsin hep çıkartayım derken öldü. O 2 araba alırdık ondan, odunla. Küllerini dökerdik. Küllerini saklardık. Kışın kar yağdığı zaman millet kaymasın diye herkes kül dökerdi. Çok muazzam bir kar, 40-50 santim, 60 santim. Ben çocukken boğazın donduğunu da duydum. Boğaz dondu diye buz tabakasında. O külleri serperdik. Yokluk ama yokluktan Allah gene bir şey veriyor size. Efendime söyleyeyim. Evler modern değil. Isıtabildiğin kadar ısınıyor. Efendime söyleyeyim. Taş kömüründen, meşe odunundan affedersiniz. Veyahut da öyle yok gübre tezek görmedim diyebilirim. Ekseri hep taş kömürüydü. Şeyi kuvvetli, kalorisi yanması. Evler zaten ahşap. Onun da sakıncası vardı. Hep korkardık. Aman yangın çıkmasın. Aman bir de zehirlenme yapmasın. Rahmetlik babam onu çok şey yapardı. Gece kalkardı. Sonradan Şakir Zümre taş kömürü sobası vardı. İçi tuğlalı. Hatta bir gün yan taraf kıpkırmızı olmuş. Tuğla kırılmış. Onun yakma hararetinden nar gibi kızarmıştı. Onun da sakıncası işte anahtarı vardı üstten. Onu az açık bırakacaksın ki lodos olduğu zaman böyle duyardı, işitirdik. İnsan zehirlenip ölebiliyordu Allah korusun. Onun küllerini dediğim gibi saklardık. Mahalleye çöp arabası at arabasından geliyordu. İyi hatırlıyorum. Böyle kocaman bir sandık çöp şey vardı. Milletin çöpü de yoktu demek. Koca mahalle ondan gelirdi. Hiç ben çocukluğumda hatta ortaokuluna kadar gidene kadar kamyonun geldiğini zaten sokaklar dar. Evler ahşap. Rahmetlik annemde de astım var. Herkesin soba boruları sokağa çıkıyor. Mahalle is oluyor ama biraz sonra dağılıyor. Nüfus yok o kadar. Şimdi İstanbul'un bir odimetri şeyi ölçülse bir uğultusu var, bir sesi var. Efendime söyleyeyim. İnsanlar sessiz, birbirine saygılı, hürmetli, böyle kavga dövüş Allah korusun. Yani komşularla böyle bir şey asla. Yani o ortamda büyüdük. Babamız, annemiz aman gene tekrar söyleyeyim sakın ha komşunun camını falan kırmayın. Bakkala gidin. Kömürü gelince taşıyın. Size bir iş verince bunu yapın. Sakın bak komşumdan şikayet gelirse üzülürüm derdi. Biz de o üzülecek diye onu memnun edelim diye işte demin dediğim ya yüklerini koşar alırdık. Kapımızda oynamayın diye böyle komşu çıkarsa ileri giderdik. Şimdi sen çocuğa kapında oynama desen, oho sana ne laflar söylüyor. Şimdi çocuklar bir alem. Bilgisayar biliyor. WhatsApp'ı kullanıyor. Şimdikiler harika. Allah onlara da güzellik versin. Okuduğum okul Katip Çelebi İlkokulu, 54. okul. Onlar 1927 yapılmış. Kasımpaşa'da bu hepsi aynı sistemdir. Okullar sobalıydı. Kömürlüklerinde büyük kömürler tonlarca kamyonlarla gelirdi. Gelenbevi Okulu'nda okudum. Ondan sonra İmam Hatip Okulu'nda okudum. İlk açıldı.
Benim kardeşlerim, bizde herkes Vefa'da okudu. Vefa İlkokulu'nda. Onlar benim 2 tane ufağım yüksek tahsil yaptılar. Ben liseye kadar geldim. Lise diplomasında kaldım. O da dışarıdan aldım son liseyi. Vefa dahiyane bir okuldu. Çok ünlüler yetiştirdi orası. Sallabaş Mehmet diyorlardı. Adam matematikçi. Hakikaten asude fizikçi diye duyuyordum. Yani öğretmenler çok bambaşka, gayretliydi. Yani öyle ilkokul 1. sınıfta kalma vardı. Ben ilkokul 3'te matematikten tekrar yazın çalışıp imtihana girdiğimi hatırlıyorum. Büyüdüğümüz yerler dediğim gibi yani kalkıp da bu Fatih'i bırak da Yenikapı'ya hep beraber çocuklarla mahallenin büyüklerinden gider gelirdik. Şimdi o Yenikapı'nın asfalt olan yeri denizdi. Olduğu gibi hep sonradan dolduruldu. Aşağı yukarı belki 100-150 metre o arabaların geçtiği yer iyi hatırlıyorum. Denizdi. Öyle sınırı aşıp mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri buraları ismi Kanlı Medrese'ydi. Ne hikmetse Kanlı Medrese. Ya işte orada zamanında adam kesmişler derlerdi, korkardık. Efendime söyleyeyim. Zembilli Ali Efendi zembilini sarkıp fetva ve insanların şeylerine göre hüküm veren Fatih devrinde yaşamış bir mübarek zat. Allah şefaatine nail etsin. Mehmet Emin Tokadi Hazretlerini kimse o zaman bilmiyordu. Orada yıkık cami vardı. Pir Mehmet Camisi yapıldı 10-15 sene evvel. Efendime Fatih Hazretlerinin cenaze duvarı yıkıktı. Oradan biz geçerdik. O kapı duruyor ya tam cenaze. Yıkıktı. Kadıçeşme Camii'nin annemin akrabası teyze vardı. Girdik içeri, ben hatırlıyorum. Çingene deriz, affedersiniz, hakir görmem. İçeride oturmuşlar, cami harap, yıkılır. Hocanın mihrabında oturup kebap yapıyorlar. Bir şeyler pişiriyorlardı. Bakımsız, yıkık. İstanbul'da çok cami hep sonradan. Saraç Doğan Camisi olsun. Sonra şu Aksaray'da tam Haseki Camii'nin tramvayın karşısındaki, zaten kitabede de yazar, Menderes rahmetlinin istimlakından geriye çekilmiş aynı şekil diye. Sonra bu Hacı Kadın Camii'ne giderdim, ben küçüktüm. Orada kasap vardı. Annem rahmetlik 5 lira verirdi. İşte kıyma al yarım kilo, gel üstünü getir. Demek et kaç para? 6 lira mı 8 lira mı ne? Gençliğimde benim çok güzel ağaç, çocuklukta da oraya da girmiştim. O ağaç oyma sanatım vardır. Bir de bu eski cevizlikle kaplama ceviz mobilyaların gomalak tinerle usta beni yetiştirmişti. Onun ustalığını da yaptım. Ve hala da o tabii kuvvet ve ister, zor iş. Gençliğimi geçirdiğimi söylüyorsunuz. Çalışkan bir çocuktum böyle. Yani bir top aşkım vardı. Sabah çıkardım ben. Pazar günü diyelim, cumartesi çalışmıyoruz. O topu çok seviyorduk. Top da zaten öyle şimdiki gibi böyle pahalı top, forma, ayakkabı alayım yok. Babamız annemizin getirdiği yerin dışına çıkmazdık. Yani başımızı alalım, Üsküdar güzel. Böyle çok büyüdük. Kapının önünden, buralardan ayrılmayın derlerdi. Müsaade vardı. Yürüye yürüye Eyüp Sultan Radan'a giderdik. Vesait yok. Para da o zaman nerede? 7 çocuğa 50'şer kuruştan verse 3,5 lira yapar. Büyük para. Severdik. Hatta benim resmim bile var. Elimde böylesi var. Eyüp Sultan Radan'ın bugün dışarıda ya,
O içeri girerdik, o gümüş kaplı yer var ya, onları tutardık. O radıyallahu an, Allah şefaatine nail etsin. Ekmek fırını vardı orada. Arkadaşlarla hadi ne yapalım? O serbe o kadar şey sıkmaz da Süleymaniye Camii'ne gidelim. Süleymaniye'ye giderdik. Hadi ne yapalım? Korkardık. Unkapanı'nda bu Cibali Fener'de çok balık çıkıyordu. Korkunç balık vardı. Affedersiniz çingene palamutu derlerdi. Çifti 25 kuruş. 25 kuruş 2 tane koca palamut. Süleymaniye'ye giderdik. Efendime söyleyeyim Aksaray tarafına gitmezdik. Veyahut da ne yapalım? Hadi Fatih'e gidelim. Fatih yakın. Şu aradan çıkınca Fatih Camii'nin oralarda kimse yok. Nüfus yok. Azlık yani. Tahminimce 1 milyon kişi ya 1 milyon 200 olur ya biz 900 800 onu pek şey yapamayacağım. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlarımız vardı Gül Cami. Gül Cami de kiliseden dönmedir. Orada da ben yine Kur'an dersi aldım. Hocamın ismi de Hüseyin Karagözoğlu'ydu. Allah rahmet etsin. O Gül Cami'de dönme. Draman'daki İmam Hatip'e gittim. O da kiliseden dönme. Hacı Hasan, rahmetlik Mehmet Gönenli Hoca'nın karşısında gene bir cami var Fatih'in aşağısında. Unkapanı'ndan çıkınca. O da kiliseden, o kiliseden dönme gene cami. Şehzadebaşı'ndaki bir de iyi işitirdik. İmaret vardı. Fakirlere Laleli'de, Fatih'te, Eyüp Sultan'dan da. Eyüp Sultan radıyallahu anh'daki daha devam ediyor. İyi biliyorum. Osmanlı'dan kalma Fatih'in Laleli Camii'nin arkasında, caminin içerisinde Sultan 4. Mustafa yaptırmış. O içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayak izi de var orada. O kapıdan girerken o camide bir ruhaniyet var. Çok güzellik vardır. Kapıdan girince o türbeye girmeden Efendimizin sallallahu aleyhi ve izine gelmeden sarı devasal bir türbenin üstü kaplıdır. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Nasıl yaptınız onu ya? Nasıl ettiniz? O ayak izi ondan da bahsedeyim. Çok defa açıktaydı. Sonra şimdi kapattılar. Gene ziyaret ediyorsunuz. Bir de Sirkeci'de var. Doğu Bank'ın tam karşısında Sultan 1. Abdülhamit de orada yatıyor. O ayak izi de orada. Allah'ıma sallallahu Seyyidina Muhammed. Burak atısının da izi duruyor. Açıktaydı. Hatta ben orada 72-73 yıllarında çalışıyordum. Paramla şeylerini almıştım. Hayırım olsun diye. Millet o küçük sandukaları çiğnemesin diye o zincirlerini almıştım. Mahmut Paşa'dan koydum. Şimdi Türk Sev daha güzel yaptırmış. O da ayak izini Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Bağdat'tan başından indirmeden getirmiş. Onu da severdim, giderdim. O kapıyı başınızı kaldırdığınız zaman o taşa nasıl yazılmış Allah'ım. Neymişsin sen ya Osmanlı? Tebarekel estağfirullah bismillah. Tebarekellezi biyedihül mülk ve huve ala külli şeyin. Böyle dönüyor. Aman Allah'ım. Görülecek bir şey ya. Yani nasıl yazılmış o iç içe cülüs harfler, iç içe şeyler. Yani bambaşka o taşlar. Dışarıda padişahın geldiği zaman, atından indiği zaman taşı, içeride çeşmeler, bir de içeri girer girmez sol tarafta o mezar taşları, bayanların tabii küpe şeklinde, üzüm şekli olursa yani evlatları çok manasını taşıyor. Biraz şeye de giderdik. Arpacılar Camii var. Nimet abla gişesinin orada.
Bizimkiler, büyüklerimiz Seyit olduğu için Şeyh Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sürruhu, Mehmet Emin Geylani, Ali Geylani der. Yol üstündedir. Millet okur. Esvakiki de var onun sırasında. Nimet ablanın arası 50 metre. Efendim bak ona da giderdik. O Hatice Sultan Camii'nin karşısında ona giderdik. Hani bu gibi gideceğimiz yerlerde yok, nereye gideceksin? Bak böyle güzel yerlere demek gidiyormuşuz. Dolapdere'ye gidiyordum. Dolapdere'ye şimdiki o Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretleri var Kaddesallahu sürruhu. O da içeri girdi mi insan bir titriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizin hemen onun yukarısında beni bir arkadaş koymuştu. Şevket Usta. Önce öğretti, sonra 2 tane şey dönüyor. O oluklarla perde açmasını. Maşallah dedi, elin çok yatkın. Ondan sonra benim arkadaş da cila pomza taşı, ispirto, pamukla bu ceviz ağaçlarını cila yapardı. O da bana onu öğretti. Sonra orada da biraz çalıştım. Yarım gün olduğu zaman oradan da bir ücret alıyordum. Bak o Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretleri'nin karşısında bir bina vardır, eğri. O da büyük Resulullah Efendimizin, Allah'ıma. Hasan Hüsamettin Uşaki Hazretleri, Saffet Efendi galiba. Misafirler geliyor. Efendim onu oraya yatırın, bunu buraya yatırın. Hüsamettin Hazretleri, hatta Kıbrıs-ı Nazım Hazretleri orayı çok ziyaret ettiğini söyledi. Ben Kıbrıs-ı Saat Hazretleri'ni de gördüm. Esat Efendi'yi de gördüm. Allah rahmet etsin. Kalabalık olunca işte sen 5 kişiyi orada yatır, sen 5 kişiyi burada yatır. O da şeyhine çok bağlı. Hikayedir, gidip bakabilirler, bina ayrı. O anda efendim bu kalabalık, ben nerede yatayım? Aman cehennemde yat diyor, celalleniyor. Ay diyor ya hocam bana cehennemde yat dedi şeyhim. Ne yapayım? Kasımpaşa'ya gidiyor, misafirler yattı. Şeyhim bana cehennemde dediğine göre bakıyor bir fırın. Olsa bu da giriyor içine uzanıyor. Bu olmuş hala binası eğri. Hatta sabah oluyor, adam ekmek atacak. Adam yatıyor. Ya diyorlar bu bizim dervişin şeyi değil mi? Bizim şey. Gelin alın bunu ya diyor. Uzandı yatıyor diyor. Hiçbir şey olmamış. Meslek hayatından. Onlar baktılar sonra öbür diğerleri yalanım yok. Bir şeye mesela sirkeciye ekmek bir şey almaya gidiyordum. Helva falan öğlen yemeği. Paranın kuruşuna kadar veriyorum. Kusura bakmayın geç kaldım diye onlardan özür diliyordum. Patronum ya yetişemedim 8.30. Yürüye Unkapanı'ndan Sultanhamam havuzlarına yürüye geliyordum. Sanat öğrendim. Bu marangozluğu öğrendim. Ondan sonra bu dediğim gibi cila, gomalak onu öğrendim. Ondan sonra bir arada da şapkacıda çalıştım. Nubardi ismi. Validahan. Çok güzel böyle kasketli şapkaları. Tabii o bir iki elden geçtiği için efendime söyleyeyim. Bir ara çok az bir şey saatçilik yaptım. Saatçilik tam ustası değilim derim. Büyük saatleri falan şey yapıyorduk. Ondan sonra halde de çalıştım. Unkapanı'dan hal yakın olduğu için annemin akrabaların çoğu kökeni Siirt. Annem de burada doğmuş. Tillolu ama annem burada doğmuş. Halde olduğu için onların yanına gidiyordum. Anne diyordum rahmetlik okuyacağım. Sen bilirsin oku. Ama oğlum hale git. Halde bir an evvel istikbalini kazanıyor. Allah rahmet etsin. Gezmek için bak gittiğimiz yer kara tren vardı kömürlen. Demin onu bak cevaplayamadık. O kara tren çuf Florya'ya giderdik. Herkesin yeri Florya, Menekşe.
Olduğu gibi plaj boş. Oraya giderdik sabahleyin. Trene kaçta? 8'de 9'da. Ağır ağır o kömürle işleyen tren. O kara tren derlerdi ona. Son kaçta kalktı? Tramvaylar 60 yılında mı? Yok. Tramvaylar 1970'te kalktı. Şeyler 60'ta kalktı galiba. O kara tren elektrikli geldi. Florya'ya giderdik, Menekşe'ye giderdik, Çekmece'ye giderdik. Abimler hatırlamıyorum, onlar Mecidiyeköy'e falan giderlerdi. Zaten İstanbul'un her yeri sayfiye gibiydik, kimse yok. Yani yalnız bir enteresan bir şey var. Kar yağdığı zaman herkes fırına hücum ederdik. Halbuki ne var? Aynı. İşte arabalar çıkmayacak, at arabasından ekmek getiren olmayacak. Bir yerine 3 ekmek alırdık. Fırıncı ertesi gün sinek alırdı. O da tabii artık bunu cahilliklerimize versinler veyahut da ne bileyim evlatlarımız aç kalmasın diye mi düşünüyorlardı. Aman Allah'ım, kar yağdı mı bir yerine 5 ekmek, 7 ekmek. Yalnız ekmeği çöpe Allah muhafaza. Ekmeği atacağız ha. Kırıntısı bile. Önümüzde bile böyle beyaz şey olurdu, kırıntısı. Çok hürmet vardı ekmeğe. Ekmek, o görüyorum ben koca koca bütün ekmekler. Bilhassa ben bu Kayaşehir'de oturuyorum, o koca koca pastalar. Kapıcı anlatıyor, Musa İmanlı bir hacı abi diyor. O pasta en az 5-600 bin bir parça yemiş çöpte diyor. 20 tane lahmacun veriyor, 10 tanesi çöpte diyor. Ha bizim gördüğümüzü bu, tamam Müslümanlıklara bir şey demiyorum, yabancılarda bu yok yalnız. Adam duruyor, yaşlı adam, birinci saf onun. Hop onun önüne geçiyor. Ya zaten o yer onun. Alışveriş bizim için kolaydı. Kadınlar pazarı vardı Unkapanı'da. Atlama Taşı caminin orada kadınlar pazarı derlerdi. Şimdiki bu Fatih'teki ismi aldı o. Efendime söyleyeyim. Rahmetlik annem öyle pazara falan nefes darlığı astım olduğu için bizim böyle bir sandığımız vardı. Eylül ayında babam rahmetlik çok düşkündü çocuklara. Fasulye, pirinç, mercimek, yağ hepsi toptan alınırdı. Annem de bu kalan domatesi, biberi, patlıcanı iyi hatırlıyorum ben. Demek ki 45, 57, 58 senesinde bakkala giderdik. Çayı, şekeri, külah. Poşet yok, külah yapılırdı. 50 kuruşluk çay, 50 kuruşluk şeker, ucuz külah. Ondan alırdık. Alışveriş yapılacak böyle marketler falan, giyim yoktu. Araba çeşitleri, Amerikan arabaları vardı. İngiliz arabası vardı, ortadan açılıp kapıdan. Onlarla da dolmuş yapılırdı. Ondan trolleybüs çıktı, tramvaylar kalkınca. Öyle hatırlıyorum. Yedikule, Eminönü, Bahçekapı, isimleri hep aklımızda böyle. Balık bol. Balık bol, yiyen yok, ucuz. Lezzetli balık. İyi hatırlıyorum, kalkan balığını ben 70, 65, 68, 69 senesinde 70 senesinde de kocaman kalkan balığı bugün 1,5-2 milyardır. 8-9 liraya aldığımı biliyorum. Kocaman. Dişli olursa erkek, dişsiz olursa onun da bir lezzeti vardı, gelirdi. Şimdi soruyorum, o bir kalkan balığı 1,5-2 milyar, 3 milyarmış. Tavukta lezzet vardı, yumurtada lezzet vardı, ette lezzet vardı, insanlarda lezzet vardı, anlayış vardı. Ramazan oldu mu
o mübarek Ramazan-ı Şerif geldiği zaman arkadaşlarla tutardık. Zaten ilkokul 2'de 3'te böyle bende kalmıştı, sonra duruyor mu? Bu akşam teravihi Süleymaniye'de kıldık. Bu akşam teravihi Fatih'te kıldık. Bu akşam teravihi uzaktı. Komşular arabayla, kamyonet bir şeyle Eyüp Sultanada'na getirdi. Arkada gittik. Araba da yok. Efendime söyleyeyim. Şimdi bu benzin istasyonları neydi? Bugünkü sanayinin, yani şeyini, yükünü taşıyan at arabaları, samanla şunun şeyler vardı. Hatta Zeyre'ye çıkarsanız mola taşları vardır. Hamal çoktu. Dinlenme taşı oraya koyarlardı. Cerrahpaşa'da hala sadaka taşı duruyor. Sadaka taşı hala duruyor. Koyan gece koyuyor, alan gece alıyor. Yani fakiri de edepli, zengini de edepli. Ya bakın ne kadar güzel bir şey. Bugün hayır hasanat sahipleri gene var, ben yok demiyorum. Ama bizim derdimiz malın çokluğu değil, ahsız helal para olması mühim. Yani bir çok malın olmuş, içinde ah var. Biz duyuyorduk, görüyorduk. Bir müddet sonra fakirleşiyor. Kardeşin malını almışsın, amcanın da almışsın. Müslüman ne bileyim, yani şu televizyonlar, bu kadar teknoloji var. Herkes birbirine mesaj atsın. Ön başta yalan konuşmayın. Haram yemeyin. Allah'tan korkun. Ölüm var. Kabir kolay değil. Şeytan neyle korkutuyor? Affeder seni. Al bu rüşveti, al, affeder canım, af var. Bir de seni neyle korkutuyor? Bak harcama ha, aç kalırsın. Benim milyarlık arkadaşım geçen ay gelmiş. Nasılsın diyorum, iyiyim diyor. Ben ona soruyorum, ne yapıyorsun diye. Yani biraz yardım et. Ah sorma ya dedi. Pirinç çok pahalanmış. Allah yardım etsin fakirlere. Ya sen de etsene dedim. Her gün dedim bir kamyon dağıtsan saçından bir tel düşmüş gibi olmayacak. Ne pasajlar, ne daireler, nerelerden neleri var. Ben seninle beraber büyüdük. Onu diyor sen yaparsın, ben yapamam. Senle aynı, benden aramızda 1-2 yaş var. 80'e geldik. Ne yapacaksın? Bak dedim, kızdı bana. Ölülerin en büyük üzüldükleri ne biliyor musun dedim. Yok dedi. Ya sen dedim önce bir Kur'an-ı Kerim öğrensene, ne yapıyorsun? Ölülerin en çok üzüldükleri şey, ya Rabbi sen bizi dünyaya bir gönder. Öyle vallahi dağıtacağız. Öyle ibadet edeceğiz. Öyle fakir yetimi göndereceğiz. Öyle aşevler açacağız ki yeter ki bir de otur. Verilen müddet bitti. Sana verdim. Hadis-i şerifte ne diyor? Zenginlerin cimriliklerin hesabını ahirette zengin olarak hesaba çekeceğim. Verdin, ne yedin ne ettin. Benim akrabam var, isme gerek yok. O apartmanlar falan ne yedi ne yedirdi, gitti. Ne oldu? Şimdi pişmansın. Geçti. Bak ya etrafına neler var. Pazara çıkmış, bak ayağında lastik var, bozuk parayı çeviriyor. Fasulyeyi yarım kilo mu alayım, domatesi çürüğünü mü? Koy onun cebine, ne olur? Yaşadığımız yerlerde Unkapanı'nda Medipol Hastanesi'nin Merkez Bankası'nın arasında Elvanzade Cami vardı. Kayboldu. Karaköy'dekini görmedim. Bunu da görmedim. Yıkıldı. Yaşadığım yerde Nalini Piri Mehmet Paşa Hazretleri vardır. Onun hikayesini bilirsiniz. Nalın ayakkabıdır. Resulullah Efendimizin de kademi şerif deniyor ya işte Allah. Toplarmış yoldan çıkan kadınları, onlara mızraklı ilmihal okurmuş ve namazını hep Yeni Kapı'ya gidermiş. Ona mesela hayranım. Tuz Baba'ya amcamız vardı, ona giderdik Beşiktaş'ta. Hala giden varsa gitsin. Fatih Hazretleri, Sadrazam efendim sorma hiç tuz yok, asker de yiyemiyor, tuzumuz bitti. Boynunu uzatıyor asker, ben tuz bulurum efendim diyor.
Nasıl bulursun diyor. Bulurum efendim diyor. Toprağa döküyor. Bu iman meselesi. Buradan toprağa döküyor. Buradan beyaz oluyor. Tuz Baba Hazretleri Beşiktaş Pazarı'nın üstünde böyle bir sandık var. Herkes oraya tuz bırakır. Gidin siz de bir tane bırakın. Alın şifa olsun diye gelin. Ona hayran olurdum. Cabir Radyan'a hayran olurdum. Eyüp Sultan Radyan zaten ayrı bir şey. Muhammed Cabir var yol üstünde. O da açıktı. Ziyaret ederdik. Efendime söyleyeyim. Nanini Piri Mehmet Paşa hanımı kızıyor. Mahalleli senin için bağırıyor, kızıyor. Cenazen orta kalacak. Onu biliyorsunuzdur. Ona fazla girmeyeyim. Efendime söyleyeyim. Zembil Efendi'yi ziyaret ederdik. Bu Mehmet Emin Hazretleri'ni ziyaret ederdik. Yavuz Sultan Selim celalli bir padişah. Ona giderdik. Hatta bir hikayem var. 7-8 yaşında teraviye gidiyor. Kı. Burası müezzin mahfili, aşağısı 2 metre. Kulağımın çekildiğini biliyorum iyicene. Kaç sene evvel sultanım dedim, ben çocukken ziyaretine geldim. O gün de giyinmiştim. Büyükler affeder, ben çocuktum, siz kulağımı çektiniz, ödeştik dedim. Dedeler çeker dedim. Böyle dururken türbenin içindeyim. Biri elime 20 lira koydu. Ya ben dil derken Allah Allah dedim ya. Kafile gelmiş. Biri 10 lira koydu. Allah Allah ya üstüme baktım derken biri de 5 lira koydu. 35 lira para oldu. Allah Allah. Bunları dedim çıkışta millet de bana sadaka veriyor ya, benim durumum da ilk defa dedim böyle hani güzel giyinmişim, kravat var mı diyor, hani şeytan lanet diyor ya Ebu Cehil'e, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada sana söylüyorum diyor. Ya yok diyor, kuş yuva yapmış. Yumurtası var diyor, örümcek diyor kapa. İnan burada diyor, ona bir tokat vuruyor. Nalet şeytan diyor ki ömrümde bir kere doğru konuştum, o da dayak yedim. Ben de ömrümde bir kere bir güzel giyindim. Kravat var mı? Datım vardı galiba. Sadaka geldi. Ben o parayı unuttum. İnan dükkana geldi, dul kadın vardı. İzzet abi dedi, ayıp olacak dedi ya, aygazım da bitti, yemeğim de bitti dedi. Aygaz 10 lira 12 lira, yemek de 10, bana dedi 30-35 lira lazım. 35 lirayı ben makbuza kestim. Ya dedim bana 35 lira Yavuz Sultan Selim'e. Hangi Yavuz Sultan Selim? Arkadaşım dedi, yaşlı, fakirdi, o sırf bana gelirdi öyle. Al dedim, bunda da hikmet bu. Ona giderdik. Bir de giderdik. Dedim demin, Hatice Sultan Tuz Baba, Üsküdar'a Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri kadılığı bırakıp da ne demek? Padişahlığı bırakıp da ona giderdik. Sarayda Yusuf Paşa Ziraat Banka'nın arkasında İzzet Optik olarak ben söyleme sahip dalımda böyle ameliyatlara girip takip etmiş bir ustayım. Katarak, şaşılık, göz tansiyonundan bilgilerim Allah'ın izniyle var. Reçeteyle, yani şimdiki böyle 3-5 bin liraya Ray-Ban falan bu şekil gözlükler bana geliyor. Onların ayarında düşükler var. 500, 600, 700 az bir miktarda. Dükkanda zaten yıkılma şeyi var. İzzet Optik olarak epeyce usta yetiştirdim Allah'ın izniyle. En saygılısı Silivri'de Latif. İnce Optik, yetimdi sokaktan. Dakik Optik vardı. Sonra Fahri Kuz, o arkadaşım da o sattı yabancılara. Sedat Optik Tekirdağ'da var, buralarda var. Bazen usta nasılsın diye yapıyorlar. Bir de israf haram diye bana hangi gözlük gelirse gelsin, o tamir kolları, şu bu menteşeler var. Muhakkak becerim vardır. Mümkün olduğu kadar birebire yakın tamir ederim. Menteşe kopsun. Yazık. İsraf haram. Şimdi bir parça az yemek kalırsa ben onu, adam yanımızda köfteci var, ya köfteyi bırakıyor. Ya kağıda sar, akşam acıkırsın, ama yokluğu görmedikleri için.
Benim de, karnemde bilseydim getirirdim. 45 doğumlu olduğum için ekmek verildi mühürü var. Rahmetlik babam, abim diyordu ki, babam 7'de koydu, akşam saat 6'da sıra geldi. 10 ekmek istedim, fırıncı 7 tane verdi. Bakın, ben onu mühürü biliyorum. Sırayı onu hatırlamıyorum, abimler hatırlıyor. Dükkanlar orada en eski benim. Artı saygı duyuyorum çünkü ben orada artık bir abiyim. 51 senede olduğu için darılanlar olursa barıştırıyoruz. Bir haksızlık olursa dinliyoruz. Abilik vasfımızı şurada 10-15-20 sene evvel gidene kadar kasam vardı. Çok kimsenin altını, gümüşü, senedi, hacca gidenler ailem Allah'tan sonra sana emanet diye bırakılacak diye bir intiba bırakan bir insanım Allah'ın izniyle. Öyle haram, haksızlık şu bu yok. Kul hakkı, ben çocuklarım mesela, kızım İSKİ'de mühendis, Fatih 3 üniversite, Yusuf. Ben ölürsem kimse babanız bizi aldattı, bizden para aldı, inanmayın. Allah'ın izniyle böyle bir şey yok. Allah'ın izniyle diyorum. Sakın inanmayın, itibar etmeyin. Yalnız ona sorun, babam hep iyilik seviyordu. Size de bir iyiliği vardır muhakkak diye sorun. Yani benim dükkanıma gelmiş gözlük çerçevesi 100 lira, 300 lira, 200 lirası var. Mühim değil. O almadan giderse bana dert olur. 50 lirası var, olur 50 olur. Ne yapalım? 20 lira var, 20 de olur. Hiç de parası yok, 20 de benden de olur. Ne olacak? Dedim ya, öyle bir arabam, bir lüksüm, bir şeyim yok. Kanaat ediyoruz. Yaşımız 80 oldu. Bir sene kaldı. Cenab-ı Allah'a dua etmiştim ben kaç sene. Ya Rabbi, zaten Cenab-ı Allah'tan 2 şey istenir. Allah'a yakınlık. Bugün o kimseler zor, belki var da gör. Bir de afiyet istenir. Ben bunları istedim. Ya Rabbi, dünya malı zor, çıkamam. Bak, rengi uçuktur. Allah'tan isteyenleri sen bulacaksın diyor. Kalkar, para bol olunca, hadi bakalım İzzet abi geldik. Bugün Boğaz'da çok güzel lekar da var, balık var. Gün yetmeyecek. Fakirleri unutacağım. Ziraat Bankası'nın orada Sağırlar Okulu varmış. Onu görmedim. Şimdi o da satıldı. Otel olacakmış. Vallahi İstanbul'un artık içine bu otel vermeleri, tabii ben siyasi bilemem. Bizim büyüklerimiz, başkanlar bilir. Ben haddimi bilen insandır. Yani orası yıkılıp da şimdi bakın donduruldu, çok güzel bir şey, yabancılara ev satışı, oturma, yani vatandaşım mağdur. Yani üzülüyorum. Bir tek kendimi methetmeyeyim, bir özelliğim vardır. Siz bana kiralık ev bul derseniz bulmam lazım. Müslüman Müslümanın derdinle dertlenendir. Demin ne oldu? Annenize mi dua ettik, teyzenize? Yani işte bu da içime, bu olması gerekecek. Müslüman Müslümanın derdine dertlenir. Müslüman Müslümanın elinden dilinden komşusu şikayetçi olmayacak. Allah bize bu yaşı verdiyse kıymetini bileceğiz. Ben böyle yapıyorum diye değil. Lütfetti, dua ettik. Belki bu şekil daha hayırlı. Çok güzel araban olsa olur mu? Olur ama bu gene kullanamam bunu. Nasıl kullanacağım? Aksaray sakin. Şimdiki o dükkanlarda incin yok. Bomboş. O karşıki dükkanlar, duyduğuma göre Suriyelilerin verdiği kira 50-60 milyar. Dostlarımız, arkadaşlarımız var. Daha yeni orada Muhammed isminde Mardinli Türk Telekom'un işleticisi 10 binden 20 bin liraya çıkmış kirası. Normal İzzet abi diyor. Ya bu dükkanlar 10-15-20 binde, 50 binde, 1 milyon dolar şimdi diyor. O Yusuf Paşa'da. O adamlar da çalışkan şimdi Allah için. Camide 60 kişiyiz, 50 tanesi Suriyeli, Senegalli, Somalili. Namazlarına düşkünler. Onlara bir şey. Ve hepsi de karakterliler. Efendim dükkanlar para etmiyordu, yol yoktu. Bizim o merdiven çıkan ziraatın orada topraklıktı. Arka taraflarda hiçbir şey yoktu.
efendimi asil güzel insanlar oturuyordu. Şimdi yabancılar çok. Dükkanlar tutulacak gibi değil. Yani şöyle bir 30 metrekare dükkanın kirası cadde üstünde 50-60 bin lira, milyar eski. Hava parası 200-300 veriyorlar, ben hayret ediyorum. Tabii bizim Türklerde yok o para. Veremiyorlar. Veriyorlar, açıyorlar, gelin görün gıda üzerine. Efendime söyleyeyim. Akşamüstü olduğu zaman ben Mescid-i Selam'a gitmek için Topkapı'dan biniyorum. Geçen gün mırıldandım. Ya kaç tane Türk varız burada dedim. Adam duydu. Hacı abi senle ben 10 kişi varız dedi. Çok yabancı var. Olduğu gibi yabancı. Nasıl geçiniyorlar, nasıl yapıyorlar bilemem. Efendime söyleyeyim. Yabancısı çok. Nüfusu da çok. Yabancısız olduğu gibi hepsi de iş yapıyor. O bir tane köşede bir mağaza var. 400 bin lira hava parası vermiş içindekine, çık diye. Adam bayram ediyor. Ben diyor borçlarımı da sildim. Ben kirayı veremiyordum diyor. Senin kalan geçmiş kiralarını da ödedi diyor. Mal sahibine demiş ki sen benden hep münakaşa ediyordun. Al telefonla konuş. Adama demiş ki 30 bin lira veriyorum. 7 bin lira nerede 30 bin? Şu 10 sene. Yani bu son 5 senede hızlandı. Ama evveliyatı 15 seneyi buluyor. 10-15 sene tahminim böyle. Ağır ağır. Önce Afrikalı zenciler geldi. Şimdi bu Somalilerden, Senegallerden Allah için hiç hırsızlıkları yok. Hepsi namazında, niyazında, hanımlar da orada. Dükkanın arkasında hepsi kargo işi yapıyorlar. Türkçeyi de öğrenmişler, dürüstler, efendiler, güzel insanlar yani. Bilhassa onlarla ben iç içe olduğum için. Kamerunlular var. Kamerun bölümü Hristiyan oluyor onlar. %50'si galiba Kamerun, öyle araştırdık biz. Ama bu Senegal, Somali, Cezayirli de geldi şimdi son seneler. Morokkollar var. Onlar da çok diline düşkün bir insanlar. İnsanlıkları böyle fazla. Hapşırdığın zaman yerhamdülillah hemen çok yaşa diye şeyleri var, böyle saygınlıkları var. Yok gibi bir şeydi. O Aksaray Haseki yeni yapılan caddenin orada 30 sene evvel insan geçmeye korkardı. Biri döver mi, soyar mı diye. İşte var, oradan mukayese edin. Şimdi dükkan yok. Daireler, bodrum katlar 25-50 bin liraya satılmazdı. 1 milyar 1.250 liraya satılmış, satan pişman, alan memnun. O pahalı sattığını değil, biraz daha dursa şimdi diyor demek ki 1.6 1.7'ye satacağım. Bir bodrum kat. İnsan zor oturur. Haseki Sultan, Haseki tabi padişahın baş hanımları olduğu için o devirde yapılmış. Şimdi o yıkıldı. Yerine yenisi yapılır mı yapılmaz mı onu bilmiyorum. Onun yerine biraz aşağısında yeni beyaz bir bina yapıldı. Poliklinikler boştu. Şimdi gene dolmaya başladı. Doktorlar geldi elhamdülillah. Oraya da devasal bir, çok sistemli bir hastane yapılacağı söyleniyor. Cerrahpaşa da öyleymiş, Çapa da öyle, Haseki de öyle. Vallahi şimdi oturduğumuz ev asansörlü, kaloriferli, padişah gibi yaşıyoruz. Ama evvelki lezzet, pıtır pıtır merdivenleri çıkıyorduk. Tavanlar böyleydi. Ahşap, aynı bu kemerlerden, efendime söyleyeyim, duvarlar hava alıyordu, biz hava alıyorduk. İstanbul havası kirli değildi. İnsanlar öyle dolar, malar, mark ne gezer. Dolar yolda bulunsa ben iyi biliyorum, geçmiyor diyor. Yırtıp attığını bilirim ben ilkokul arkadaşımın.
Şimdi gittiğim yol 1,5 saatten fazla çekiyor. Şikayetçiyim. Benim bir huyum var. Sıcağa şikayet etmem, soğuğa şikayet etmem, açlığa şikayet etmem. Allah yeter ki gurur, kibir vermesin. Cenab-ı Allah'ın sevmediği o. Her şey olabilirsin. Kaymakam da olabilirsin, çok büyük zengin olursun. Ömür 300-400 sene değil. İşte 70-80 sene, en fazla 90. Eve döneceğim acaba belli mi? Her an insan ölümü, hadisi şerif, ağız tadını bozan ölümü sık hatırlayın diyor. Hocam öyle derdi. İzzet, çok güzel yemek iyi değil, yedirmek mühim. İzzet, çok fazla giymek iyi değil, giydirmek mühim. O hocalarımız kıymetliydi. Evlenince şeye taşındım, Çeliktepe'ye. Yıl 1969-70'te evlenmiştim. Kardeşlerim rahat etsin diye, artık büyüdüler, kitapları falan var. O zaman kiram orada 35-70 liraydı, büyük ev. Büyük ev ama rahmetlik ablam perde verdi. Öbür odaları eşyam yok, kapattım. Yolluklarım da kartondandı. Ondan sonra o 2 tane kardeşlerime yardımcıydım, anneme yardımcıydım. Taksi plakalı arabamız da vardı, onlar sonra satıldı. Tabii taşındığımız için Çeliktepe bomboş. 70 liraydı, iyi biliyorum. Öyle depozit falan da yok. Büyük, onun bir küçüğü 50 lira, bir küçüğü de ev 40 lira. Pahalıydı. 30 lira, 25 liraya kadar evler vardı. Biz arkadaşımız yakın diye, hadi büyük olsun dedik, gelen giden olur, hanım Bursa İnegöl'lü diye. O yüzden taşındım, yani ev ferahlasın diye. Valla Fatih, kalbim, ruhum Fatih olsun, Eyüp Sultan radıyallahu anh olsun düşünüyorum. Yani adada bana villa verseniz, Fatih'te çekicilik vardır, ruhaniyet vardır, güzellik vardır, ezan sesi vardır. Adam Amerika'dan gelmiş. Oktay isminde gözlük deposu arkadaşımdan duydum. İzzet abi Amerika'da uzun sene kalmış, gayrimüslim. Takside beklerken ezan sesi yeni olmuş. Adam gayrimüslim oldu halde, aç demiş ya, ben çocukluğumda bunu diyordum. Aç da biraz dinleyeyim demiş. Madem Resulullah Efendimiz hay, onun ismi geçtiği zaman eline yüzüne sür, sıhhat bul. Bizim itikadımız, yetişmemiz, şeyimiz bu şekil. Biz öyle, bize gerici, yobaz değiliz elhamdülillah. Biz halden anlıyoruz. Bizi yetiştirenler hal insanıydı. Veliydi, erenlerdi, Allah dostuna yakın kimselerdi. Biz onların binde biri değiliz. Bizde geçerli olan edep, terbiye, haya. Bakın demin dediğim gibi kız yer verdi, içimden almadım. İyi ki almadım, uyudu. Huzursuz oluyorum. Ben 2-3 kişiye hala yer veriyorum. Yorgun gençler. Sabahın köründe gitmiş. Yani 1,5 saat oturman sana elzem değil ki. Ver ki en büyük makama alsın. İçinden o sana Allah razı olsun desin. Rıza makamı. O çok mühimdir. Allah'ın razı. O 50 kuruş 1 lira 10 lira verdiğin dese de ne olacak? O geçici. Allah senden razı olsun diyecek. Fatih'te olmam için ecdadımın yaşadığı yerler, buralarda büyüdüm. Efendime söyleyeyim, Fatih Mübarek Hazretleri ya Fatih ya İstanbul beni alsın ya ben İstanbul alayım. Alnın terinle kazanmış. Burada ruhaniyet var. Hiç olmazsa türbesini ziyaret ederim. Geçerken bir elham kulü vallahi okurum. Onları yad ederim. Efendime söyleyeyim, burada doğduğum için bülbül altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş. Benim canım, ruhum, vatanım. Beni istediğin kadar en modern yere, yani Muğla'ya getirsen, bugün revaçta olan, sıkılırım. Bir arkadaşlar gitti, döndüler, durumları iyi. Ne?
Ya ne bileyim, tat bulamadık. İçkiden başka bir şey. Fatih'te ben büyümüşüm, buralarda doğmuşum. Ömrüm burada geçmiş. O ezan sesi ben Valide Sultan Camii'nin karşısına geçiyorum. Bayburtlu İhsan Gacır. Allahu Ekber. İyi bir hafız. Hala devam ediyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bir ezanı Muhammedi okuyor. Gelin de dinleyin ya.